Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoma bir like atmayı unutmayın. Bu sayede yeni içeriklerden haberdar olabilir ve destek vererek bu serüvene katılabilirsiniz. Şimdi çayınızı, kahvenizi alın ve arkanıza yaslanın. Videomuza başlıyoruz. Büyüklüğe giden yol tek bir adımla başlar ve 2023'ü geride bıraktığımızda yarının en iyi versiyonu olabilmek için bugün ne yapabilirim diye sormalıyız. 2023'ün son bölümü kapanırken yeni bir şafak bizi düşünce ve beklenti anına davet ediyor. Hayat, Uncharted Journey gibi biraz. Her gün kaderimizi şekillendirme şansı sunan bir yolculuk. Antik stoacılar derin bilgileriyle bunu iyi anlıyorlardı. Sadece düşünceye dalmış filozoflar değillerdi. Hayatın ritimleriyle derin bağlantı kurmuş gerçekçilerdi. Bir akşam, Dubim Yuntras'ın sonlarında, geçen yılı düşünüp geleceği düşünüyorsunuz. Sadece unutulacak kararlar olmayan, alışkanlıkları yaşamınızı şekillendirecek olanlar hakkında değil, bu alışkanlıkları hayatınıza yerleştirmek hakkında. İşte 2023'ten 2024'e geçiş için tasarlanmış 10 stoacı ilhamlı alışkanlık. Bunlar sadece düşünülmeye değil, yaşanmaya yönelik eylemler. Ve endişelenmeyin, karmaşık jargona girmeyeceğiz. Bugün için basit, pratik ve günlük yaşamınıza doğrudan uygulanabilir stoacılıktır. Küçük başla, Büyük Washington, bir ulusun şekillenmesinde kararlılığıyla bilinen bir adam, birçok bir Mikel yapar dediği alçak gönüllü bir İskoç atasözünü değerli bulurdu. Ancak bu derin bir gerçeği yakalar. Büyük, küçük şeylerden oluşur. Benzer şekilde Stoacıların kurucusu Zeno, iyilik küçük adımlarla gerçekleşir ama bu küçük bir şey değildir dedi. Değişim sıçramalarda değil, küçük kasıtlı adımlarda gerçekleşir. Bu, tohum ekmek gibi düşünülebilir. Her küçük tohumun muazzam bir şeye dönüşme potansiyeli vardır. Peki, bunu nasıl uygularız? Diyelim ki daha fazla okumayı hedefliyorsunuz. Aşırı bir hedef koymak yerine günde bir sayfa okuma taahhüdü verin. Bu, bir mozaik inşa etmek gibidir. Her küçük parça, büyük resme katkıda bulunur. Unutmayın, yürüyüş bir adımla başlar ve bir alışkanlık bir eylemle başlar. James Clear'ın Atomic Habits'i bu duyguyu güzel bir şekilde yankılar. Atomik alışkanlıkların özü, patlayıcı potansiyellerinde değil, temel doğalarında yatar. Atom, en küçük birim olmasına rağmen muazzam güce sahiptir. Benzer şekilde en küçük alışkanlıklarımız da derin değişimin yapı taşlarıdır. Ve işte bir stoacı sırrı daha. Sadece küçük şeyleri yapmakla kalmayın, aynı zamanda küçük düşünün. Büyük, ulaşılamaz vaatlerin tuzağından kaçının. Bunun yerine doğrudan önünüzdeki şeye odaklanın, hemen ulaşılabilene. Bu küçük zaferleri birleştirdikçe onların önemli dönüşümlere yol açtığını fark edeceksiniz. Unutmayın, en kudretli nehir bile bir damla olarak başlar. Bu nedenle 2024'e adım attığımızda küçük başlamanın gücünü benimseyelim. Sonuçta Zeno bize hatırlatıyor, ne kadar küçük olursa olsun hiçbir iyilik asla boşa gitmez. Endişenin üzerinde hüküm sürmesine izin vermeyin. Hepimizin karşılaştığı bir fırtına var, gökyüzünde değil, içimizde biriktiren endişe. Bu, bize nelerin yanlış gidebileceği konusunda fısıldayan bir gölge. Ancak işte bir stoacı gerçeği, bir kukla değilsiniz ve endişe sizi kuklaperest yapmamalıdır. Bir imparatorluğu yönetmiş bir adam olan Marcus Aurelius, meditasyonlarında şunları yazdı. Bugün endişeden kaçtım veya içimde olduğunu fark ettim. Çünkü içimdeydi. Bu güçlü bir farkındalık. Turbulans, uçağın veya havalimanının içinde değil, içimizdedir. Bu görünmez zincirden nasıl kurtuluruz? İlk olarak duygularınıza sahip çıkın. Endişenin düşüncelerinizin bir ürünü olduğunu fark edin, çevrenizdeki dünya değil. Bu, görüşünüzü bulandıran bir sis gibi, küçük sorunları büyütme eğiliminde olan bir düşünce ürünüdür. Anahtar, bu sisi temizlemektir. Dünyayı korkularınızın boyadığı gibi değil, gerçekten olduğu gibi görmek için. İşte bu noktada farkındalık devreye girer. Bir an için durun, derin bir nefes alın ve kendinize sorun. Bu endişe gerçekten ne oluyor ne değil, sadece korkularımın bir ürünü mü? Çoğu zaman bu sonuncusu olduğunu fark edeceksin. En sonunda bir efsaneyi çürütelim. Endişe, olası sorunlara karşı önceden bir çözüm değildir. Aslında tam tersidir. Sizi hazırlamaz, sizi felç eder. Bu,
bir salıncak sandalyesinde oturmak gibidir. Birçok hareket var ama hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yani yeni yıla adım atarken kendimize endişe zincirlerinden kurtulma sözü verelim. Hayata açık bir zihin ve istikrarlı bir kalp ile yaklaşalım. Aurelius'un hatırlattığı gibi, zihnin üzerinde kontrolünüz var, dış olaylar değil. Bu gerçeği fark edip güç bulduğunuzda, sadece içsel fırtınayla başa çıkmanız gerektiğini anlarsınız. Bir rutin oluşturun. Bir günü planlamadan önce sadece doldurulmayı bekleyen bir alan gibi düşünün. Ancak bir rutinle bir başyapıtın yapım aşamasında olan bir sanat eseri haline gelir. Bir rutinin gücü sadece sertlikte değil, enerjinizi etkili bir şekilde yönlendirebilmekte yatar. Stoacı filozof Seneca, yüzyılları aşan bilgeliğiyle bir günün planlı olmamasının rastgele bir gün olduğunu belirtti. Düzensiz tasarıma sahip bir hayat, düzensiz bir şekilde harcanan bir hayattır. Peki, bu rutini nasıl oluştururuz? Başlamadan önce, gün içindeki en verimli zamanınızı belirleyin. Sabah saatlerinde mi canlısınız, yoksa gün ilerledikçe mi enerjiniz zirve yapıyor? Rutininizi bu doğal ritminize uyarlayın ve bu öncelikli saatleri dikkatinizi vereceğiniz ve yaratıcılığınızı kullanacağınız en önemli görevlere adayın. Benim için sabahları günümden pozitif bir tonla başlamak için yürüyüş, bir an düşünceye dalma ve dünya uyanmadan önce yaratıcı bir projeye giriş gibi aktiviteleri içeriyor. Ancak bir rutin sadece çalışma değil, dengede içermelidir. Zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz için besleyici alışkanlıkları entegre edin. Belki okuma, egzersiz veya sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek olabilir. Ve en önemlisi, rutininize bağlı kalın. Süreklilik, her şeyi bir arada tutan yapıştırıcıdır. Bu rutini oluşturduğunuzda, onun iyi alışkanlıkların büyümesi için bir temel haline geldiğini fark edeceksiniz. Sonuçta Seneca bize hatırlatıyor, prensipler gerekli şeylerdir ve bir rutin, hayatı bir prensip gibi yaşamaktır. Kendinize dur demeyi öğrenin. Tarih boyunca dolaşan bir hikaye, bir savaş veya fetih değil, kişisel bir zafer. Kararları tarihini şekillendiren bir adam olan Dwight D. Eisenhower'ın karşısında durduğu zorlu bir rakip vardı. Günde 4 paket sigara içen alışkanlığı. Doktorunun net sözleri şunlardı: bırak ya da ciddi sonuçlarla yüzleş. Eisenhower'ın yanıtı, kendisine dur deme emri verdi ve tam da o anda soğuk hindi bıraktı. 40 yılın ardından bu, derin bir stoacı ilkesinin kanıtıdır. Kimse kendi efendisi olmayan özgür değildir. Epiktetos'un ifadesiyle, hepimiz bir şeylere kölediriz. Ancak stoicizmin güzelliği, kendi zincirlerimizin anahtarlarına sahip olduğumuzu anlama yetimizde yatar. Peki, bunu yaşamımıza nasıl uygularız? Hayatınızdaki belki de ekstra bir kahve fincanı, sosyal medyada sonsuz kaydırma veya hayatınıza yardımcı olmaktan çok engelleyen bir alışkanlık gibi bir şeyi belirleyin. Hayatınızdaki etkisini tanıyın, ardından bunu durdurmaya kararlı bir şekilde karar verin. Bu, kademe kademe değişim değil, kesin ve kasıtlı bir eylemdir. Kendinize dur deme emrini verdiğinizde, sadece bir alışkanlığı kırmıyor, aynı zamanda özgürlüğünüzü geri alıyorsunuz. 2024'e adım attığınızda bu güçlendirici mesajı taşıyın. Kaderinizin komutanı sizsiniz ve ilk emir kendinizi yönetmektir. Zor bir şey yapın. Her yeni yılın başında Seneca sadece kararlar almazdı, bir açıklama yapardı. O, Tiber Nehri'nin buzlu sularına dalardı. Yüzme niyetiyle değil, kendine hükmetme niyetiyle. Bu eylem, zor bir şey yapmanın en güçlü eylemlerden biri olabileceğinin bir beyanıydı. Peki, bu stoacı dersi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Rahat alanımızın dışına çıkacak, bizi biraz rahatsız edecek bir şey seçin. Bu 1 saat daha erken uyanmak, soğuk bir duş, bir toplantıda konuşma veya yeni bir beceri öğrenme olabilir. Görevin kendisi değil, sınırlarınızı zorlama eylemi önemlidir. Bu tür zorlu anlarda çoğu kez en çok büyüdüğümüz ve gerçekten neye yetenekli olduğumuzu keşfettiğimiz anlardır. Bu uygulama, zorluklarla başa çıkmamızın ve gerçekten ne kadar yetenekli olduğumuzu keşfetmemizin bir yolu olarak değil, aynı zamanda içsel gücümüzü kanıtlamanın bir yolu olarak görev yapar. Bu yıl, kendinizi zorlayacağınız bir şey seçin.
Belki bir alışkanlık değişikliği, bir spor dalına başlama veya bir sanat formunu öğrenme olabilir. Görevin zorluğu değil, içgüdülerinizin üzerindeki iradenizi kullanma eylemi önemlidir. Bu yıl kendinize bu stoacı dersiyle yüklenin. Ben eylemlerim, tepkilerim ve zihnim üzerinde kontrol sahibiyim. 2024, zorlukları kabul ettiğiniz ve kendinize zor bir şey yaptığınız bir yıl olsun. Sizi daha iyi yapan insanlarla ilişki kurun. Sağlığınızı ve refahınızı etkileyen bir etken çevrenizdeki insanlardır. Bu, bir ormanda yürüdüğünüzde seçtiğiniz yolların nereye ulaştığınızı belirleyen yollardır. Bu fikir yeni değil, Stoacılar, büyümeyi ve bilgelik kazanmayı teşvik eden etkileşimlerin gücünü anlıyordu. Seneca, mektupları aracılığıyla kendisini büyüten ve bilgelikle dolduran insanlarla çevrili olmanın değerini vurgulaydı. Seni daha iyi bir insan yapacak insanlarla bir arada ol. Bu, sadece arkadaşları seçmekle ilgili değil, karakterinizi ve yaşamınızı şekillendiren etkileri seçmekle ilgilidir. Bugünün dünyasında bu stoacı prensibi nasıl uygularız? İlk olarak, çevrenizdeki insanları dikkatlice gözden geçirin. En çok zaman geçirdiğiniz kişiler kim? İster aile üyeleriniz, ister iş arkadaşlarınız, ister arkadaşlarınız olsun. Bu kişiler sizin değerlerinizi paylaşıyor mu? Sizi destekliyor ve büyümenize yardımcı oluyorlar mı? Sadece mükemmel insanlarla vakit geçirmeniz gerekmez. Ancak hayatınıza olumlu bir katkıda bulunan, sizi geliştiren insanlarla olmanız önemlidir. Negatif enerjilerden, şikayetçi insanlardan ve büyümeyi engelleyen ilişkilerden kaçının. Aynı zamanda sizi teşvik eden, motive eden ve öğrenmeye açık olan kişilere çekilin. Bu, bir kitap kulübüne katılmak, bir öğrenme grubuna dahil olmak veya alanınızda sizi motive eden insanlarla etkileşimde bulunmak olabilir. 2024, çevrenizdeki insanlarla kurduğunuz ilişkilerde daha bilinçli bir seçim yapma yılı olsun. Seneca'nın öğüdüyle hayatınızı zenginleştirecek ve sizi daha iyi bir insan yapacak kişilerle bir arada olun. Değişimden korkmayın. Değişimi kabul etmek, dalgaları sürmeyi öğrenmeye benzer. Direnç gösterirseniz devrilirsiniz. Ancak uyum sağlarsanız sizi taşır. Marcus Aurelius, düşünce dolu meditasyonlarında değişimin doğasını anlamıştı. Hayatın ritminin sürekli bir dönüşüm olduğunu anlamak, değişime karşı açık bir zihinle yaklaşmanın anahtarıdır. Değişimle yüzleşirken, onu bir tehdit değil, yaşamın doğal ve heyecanverisi bir parçası olarak görmek önemlidir. Bu yılı, perspektifinizi değiştirmeye ve yeni bir şey denemeye karar vererek başlayın. Belki yeni bir hobiye başlamak, kariyer değişikliği yapmak veya düşünce tarzınızı yeniden değerlendirmek olabilir. Bu sene, değişimi kucaklayın ve ona açık bir şekilde karşılık verin. Değişimi tehdit olarak değil, büyüme ve yeni deneyimler olarak gördüğünüzde, daha zengin bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz. Gereksiz şeylere hayır deyin. Bir dünyada yaşarken birçok seçenek ve dikkatinizi çekebilecek pek çok şey vardır. Marcus Aurelius'un ifade ettiği gibi, yapılması gereken birçok şey var, zamanımız kısıtlı. Stoacı bir yaşam tarzı benimsemek, önemsiz şeylere hayır demeyi öğrenmeyi içerir. Bir şeye evet dediğinizde, diğer bir şeye hayır demektesiniz. Bu nedenle taahhütlerinizi ve çabalarınızı gerçekten önemsediğiniz şeylere odaklamak önemlidir. Bu yıl yükümlülüklerinizi ve projelerinizi gözden geçirin. Size gerçekten mutluluk ve tatmin getiren şeylere odaklanın. Anlamsız veya enerji tüketen şeylere hayır demek, daha fazla odaklanma ve derin bir tatmin sağlayabilir. Ritme geri dönün. İnsan olduğumuzu kabul etmek, kusurlarımızı ve yanılgılarımızı kabul etmek, Marcus Aurelius'un ifade ettiği gibi, ne olursa olsun, nasıl tepki vereceğimiz bizim seçimimizdir. İnsanız, hatalar yaparız ve zaman zaman yoldan saparız. Ancak bu hatalar, yoldan çıkışlar, sürecin bir parçasıdır. Önemli olan bu hataları düzeltme ve her seferinde daha güçlü bir şekilde geri dönme yeteneğidir. Bu yıl, mükemmelliğe değil, sürekli bir gelişime odaklanın. Kusurlarınızı ve hatalarınızı kabul edin. Ancak bu durumlardan öğrenin ve daha iyi bir versiyonunuza dönüşün.
Stoacı prensipler, sürekli bir büyüme ve öğrenme yolculuğunu teşvik eder. Her zaman kusursuz olmak zorunda değilsiniz, ancak her zaman daha iyi bir versiyon olma yolunda ilerleyebilirsiniz. İmin Yoftüfürt'e girerken, bu stoasi alışkanlıkları hayatınıza entegre ederek, her gün biraz daha iyi bir versiyon olma yolculuğunda ilerleyebilirsiniz. Bu alışkanlıklar sadece düşüncelerinizi değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda eylemlerinizin kalitesini ve yaşamınızın genel kalitesini iyileştirir. Stoacılığı sadece bir düşünce biçimi olarak değil, aynı zamanda günlük yaşamınızın bir parçası olarak benimseyerek, daha anlamlı, bilge ve huzurlu bir yaşam sürme potansiyelinizi artırabilirsiniz. Yolculuğunuza devam etmek ve bu stoacı ilkeleri uygulamak için güçlü bir başlangıç yapın. Her gün daha iyi bir versiyon olma yolunda bir adım daha atın. Bu yolculukta sizi desteklemeye ve ilham vermeye devam ederken, yeni yılınızın zenginlik, anlam ve huzur getirmesi dileğiyle stoacılığın bu güçlü ilkelerini benimseme ve yaşantınıza entegre etme konusundaki kararlılığınızı sürdürün. Unutmayın ki her bir gün yeni bir fırsat ve daha iyi bir versiyon olma şansı sunmaktadır. Yolculuğunuzda size rehberlik eden bu stoacı ilkelerin etrafında bir topluluk oluşturarak deneyimlerinizi paylaşabilir ve birbirinize destek olabilirsiniz. Paylaşımlarınız, bu stoacı yaşam tarzını günlük hayatınıza nasıl uyguladığınızı göstererek diğerlerine ilham kaynağı olabilir. 2024, bilgelik, direnç ve huzur dolu bir yıl olması dileğiyle. Bu yeni yılda stoacılık ilkelerini hayatınıza entegre etmek için adımlar atarak her gün daha bilge ve güçlü bir insan olma yolunda ilerleyin. Unutmayın ki bu bir süreçtir ve her adım kendinizi geliştirmenin bir parçasıdır. Stoacılık, yaşamın iniş çıkışlarını kabullenmeyi, olumlu bir şekilde yönlendirmeyi ve içsel gücümüzü ortaya çıkarmayı öğretir. Bu ilkelerle donanmış bir şekilde 2024'ü daha bilinçli, huzurlu ve anlamlı bir şekilde geçirmenizi dilerim. Yolculuğunuz boyunca karşılaştığınız deneyimleri, öğretileri ve ilham verici hikayeleri paylaşmak için burada olacağım. Her bir gün, bir öncekinden daha derin bir anlam taşıyan yeni bir başlangıçtır. İyi şanslar ve mutlu bir yıl dilerim. Ayrıca, bu değerli stoacı ilkelerle dolu yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu içeriği sevdiyseniz, abone olmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan haberdar olun. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin çünkü görüşleriniz bizim için çok değerli. Birlikte daha bilge, güçlü ve huzurlu bir yıl geçirmek için bu topluluğa katılın. Hepinize tekrardan mutlu günler.